My kids are on your boat! Turn back! I see no kids, and we must get these Season 1 Northern Exposure DVDs to Kahramanmaraş. Dünyanın en büyük felaketlerinden ve depremlerinden biri olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremini Simpsonslar nasıl tahmin etti ve daha da önemlisi Kahramanmaraş'ın ardından İstanbul nasıl hedef gösterildi? Gösterdikleri her sahnenin gelecek yıllarda gerçek olduğu Simpsonslar dizisinin kehanetlerini şimdi gelin hep birlikte inceleyelim. Kahramanmaraş ve İstanbul'dan önce Simpsons'ların birkaç tane ön plana çıkan kehanetlerini özet olarak sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. 1989 yılında yayın hayatına başlayan Simpsons'lar dizisinde geçmişten günümüze birçok konuyla ilgili gizemli mesajlar verildi. En çok ön plana çıkan birkaç tane kehanetini sizlere anlattıktan sonra bizi ilgilendiren Kahramanmaraş ve İstanbul'la ilgili konulara geçeceğim. İlk olarak arkadaşlar dizide gösterilen bir sahnede bir karakter Trump'ın saçına giriyor. Daha sonra saçına girdikten sonra bazı böyle hayali şeyler görüyor. Ancak bizlere burada arka planda verilen mesaj çok önemli. Arka planda tabelada 2016 yılını gösteren bir mesaj veriliyor ve gerçekten de 2000'li yıllarda gösterdikleri bu sahne 2016 yılında arkadaşlar gerçeğe dönüşüyor. Çünkü biliyorsunuz ki Donald Trump 2016 yılında Amerika'da seçimleri kazanıyor ve Amerika'nın başbakanı oluyor. Ve ilginç bir şekilde Simpsons'larda geçmiş yıllarda bu sahne bir mesaj verilerek gösterilmiş. Bunun dışında arkadaşlar yine bu Simpsons'lar ailesi böyle televizyonda bir şeyler izlerken bir savaş sahnesi izliyorlar. Ancak bu savaş sahnesinde Suriye bayrağının olduğu bazı böyle sahneler var. Bu sahne de Suriye'de çıkacak savaşa yönelik bir mesaj olarak gösterilmiş. Ve gerçekten de arkadaşlar yıllar sonra biliyorsunuz ki Suriye'de bazı savaşlar meydana geldi ve iç çatışmalar yaşandı. Bunun dışında arkadaşlar dizide gösterdikleri çok önemli sahnelerden biri de 11 Eylül konusu. Biliyorsunuz ki arkadaşlar 11 Eylül dünya gündemine bomba gibi düştü ve yıllar boyunca tartışıldı. İkiz Kuleler olayı var biliyorsunuz ki. Bununla ilgili de arkadaşlar Simpsons'lar ailesi bir hediye bilet kazanıyor. New York'a gitmek üzere hazırlanıyorlar. Ancak bu biletin üstünde yazan sayılar ve rakamlar çok önemli. Şimdi biletin üstünde $9 yazan bir sayı var. Daha sonra ise arka plana dikkat ettiğimizde yan yana duran binaların bizlere açık bir şekilde 11 işaretini gösterdiğini görebiliyoruz. Bu da aynı şekilde 11 Eylül'e işaret ediyor. 9 ve 11 sayıları da arkadaşlar bu arada şeytani düzenin sayılarıdır. Hani bu Illuminati dedikleri, derin güçler dedikleri bazı Siyonist yapıların sürekli kullandığı sayılardır. Geçmişte gösterdikleri bir sahnede kütüphanede bir robotun görevli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve günümüzde de gerçekten kütüphanelerde robotlar görev aldı arkadaşlar. Bu da yine geçmişte gösterdikleri bazı kehanetler. Bunun dışında arkadaşlar bizi ilgilendiren Kahramanmaraş ve İstanbul konularına geçmek istiyorum. Biliyorsunuz ki 6 Şubat tarihinde arkadaşlar Kahramanmaraş'ta dünyanın en büyük depremlerinden ve felaketlerinden biri yaşandı. Daha sonra arkadaşlar tabi bununla ilgili birçok hani derler ya komplo teorisi ve birçok kehanet ortaya atıldı. Ancak Simpsons'lar yine bu konuda da ortaya çıktı. Geçmiş yıllarda paylaşılan YouTube üzerinde paylaşılan bir videoda arkadaşlar Kahramanmaraş'la ilgili bir sahneyi göstermişler ve orada işte bir izleyicinin yaptığı değerlendirme çok tartışıldı, çok konuşuldu. İşte orada bir izleyici diyor ki ben bu sahneden şunu anladım. Acaba işte Kahramanmaraş'ta büyük bir deprem olacak ve uluslararası bazı yardımlar mı gelecek Kahramanmaraş'a? Tabii bu sahneyi bilmeyenler için şöyle kısaca bir anlatmak istiyorum önce. Arkadaşlar bu Simpsons'lar dizisindeki aile işte bir Amerikan ailesi. İşte bir evli çift düşünün. İşte bunların 3 tane böyle çocukları var. Dizide gösterilen işte bir sahnede ben çok izlemediğim için böyle kısaca bir özet olarak geçeceğim. Dizide bir sahnede işte Bart ve Lisa arabada ilerlerken tam böyle uçurumdan düşecekken bir gemiye düşüyorlar otobüsle. Daha sonra işte çocukların annesi babası oraya geliyor. Ancak bu sırada arkadaşlar gemi hareket ediyor ve tabii çocukların ailesi işte çocuklarımız gemide kaldı, gemiyi durdurun gibisinden bir şeyler söylüyor. Daha sonra bizim için önemli olan nokta bu. Daha sonra geminin bir kaptanı geliyor, bir görevlisi geliyor. Diyor ki ben şu anda acil olarak işte Kahramanmaraş bölgesine gitmek zorundayım. Ve bu cümleden sonra ifade ettiği kısım da çok önemli. İşte Kahramanmaraş'a gitmeliyim dedikten sonra diyor ki Kuzeyde Bir Yer dizisinin DVD'lerini Kahramanmaraş'a yetiştirmek zorundayım gibisinden ilginç bir ifade kullanıyor. Tabii bu Kuzeyde Bir Yer dizisini neden söylediğini bilmiyoruz. Biraz bu Kuzeyde Bir Yer dizisinin ne olduğunu araştırdım.
araştırdım ancak bir sonuca ulaşamadım. Dizinin konusu şu, yani bir tane doktor falan var, işte bir kasabaya görevli olarak gidiyor. Bu kasabada farklı yaşam tarzı olan ve hayat felsefesi olan insanlarla karşılaşıyor. Dizinin konusu bu. Yani buradan çok fazla bir yere varamadım. Ancak bununla ilgili işte bazı rakamların şifresini çözmeye çalışan kişiler var. Onlar da diyor ki işte biz bu dizinin rakamlarını, şifrelerini çözdüğümüzde işte Şubat ayının 6'sını gösteren bir şifreye ulaştık gibisinden bir şeyler söylemişler. Tabii bununla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Bunun yorumunu sizlere bırakıyorum. Ancak burada ilginç durumlardan biri de arkadaşlar, biliyorsunuz ki geminin görevlisi diyor ki Kahramanmaraş'a gideceğim ve bir geminin üzerinde. Yani Kahramanmaraş biliyorsunuz ki denizin olmadığı bir yer ve geminin üzerinde oraya gideceğini söylemesi de çok ilginç. Sonuç olarak gemiyle Hatay, İskenderun tarafına gitmesi gerekiyor. Tabi biliyorsunuz ki depremin en çok etkilendiği yerlerden biri de Hatay, İskenderun bölgesi. Bu da ilginç durumlardan bir diğeri. And we must get these Season 1 Northern Exposure DVDs to Kahramanmaraş. Bunun dışında arkadaşlar tabi İstanbul konusu var. İstanbul'la ilgili de gerçekten çok açık bir şekilde mesajlar verdiklerini gördüm. Çünkü bir bölümün sonunda böyle tam bölüm biterken şöyle ifadeler kullanılmış. İşte biliyorsunuz ki İstanbul fethedilmeden önce Konstantinopolis'ti ismi. İşte böyle dizi biterken bir şarkı söyleniyor. Diyorlar ki işte İstanbul eskiden Konstantinopolis'ti. İşte şu anda yeni ismi İstanbul. Çok uzun süre geçti falan ve en sondaki cümle çok önemli bizim için arkadaşlar. Son cümlede tam böyle bölüm kapanırken diyor ki bir mehtaplı gecede İstanbul. Şimdi bir mehtaplı gece nedir? Tabii yine bu cümlede çok tartışıldı, konuşuldu. Arkadaşlar bir mehtaplı gece dolunay gecesi anlamına geliyor. Yani bir dolunay gecesinde İstanbul gibi düşünebilirsiniz. Burada ilginç durumlardan biri de şu, bunu da aktarmak istiyorum. Şimdi Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin tarihlerine baktığımız zaman yani 5-6 Şubat gibi astrolojik olarak gerçekten de bir dolunay gecesi varmış arkadaşlar. Bu da ilginç durumlardan biri bence. Yine aynı şekilde tabii bir dolunay gecesinde İstanbul'da bekledikleri bir depreme mi işaret etmişler yoksa daha farklı şeyler mi var? Tam olarak bilmiyoruz tabii ki de. Bu konularla ilgili bu arada bir yorum yapan kişinin yorumunu çok beğenmiştim. Şöyle bir şey söylemişti. Ya işte bu Simpsons'lar acaba bazı kehanetlerde mi bulunuyorlar yoksa gelecekte planladıkları şeyleri mi gösteriyorlar diye. Gerçekten ben de böyle düşünüyorum. Videomuzun başında da ifade etmiştim. Hani bu dizinin yapımcıları, bu dizideki sahneleri gösteren kişiler bazı derin güçler olduğu için bence gelecekte planladıkları şeyleri gösteriyorlar. Bunun dışında arkadaşlar farklı bir konuya da değinmek istiyorum. Şimdi bu konuyla ilgili böyle çok hani öz eleştiriden uzak şeylerin olduğunu da görüyoruz. Yani bazı kişiler sürekli hani biz neden sağlam binalar yapmıyoruz diye hiç öz eleştiri yapmıyoruz. Bizim binalarımız biliyorsunuz ki yıkılmayabilirdi. Daha sağlam bir şekilde hani kendimizi eleştirerek daha başarılı şeyler yapabilirdik. Ancak sürekli şöyle bir durum görüyorum. İşte deprem oluyor. İşte ABD veya işte farklı bir şey oluyor. ABD veya dış güçler. Bu da çok tehlikeli bir durum. Çünkü biliyorsunuz ki bizim inancımızda tek ilah Yüce Allah'tır. Yani Rabbimizdir. Yani bunlar artık öyle bir noktaya geldi ki güneş doğuyor. İşte ABD doğurdu. Başka bir şey oluyor. Dış güçler. Bu da çok tehlikeli bir şeydir ve gizli şirk gibi bir şeydir. Yani bunu açık bir şekilde ifade ediyorum. O yüzden böyle her şeyde dış güçler veya işte ABD yaptı gibisinden konuşmalar da çok tehlikeli. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim gerçekten. Bu videomuzda arkadaşlar Simpsons'larla ilgili konulara değindik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere.